Merhaba arkadaşlar. Şu anda Muhammed Çorbacı'nın ağırlığındayız. Geçen sene Muhammed'le ana arının kalitesi üzerine kendisi bayağı bir video çekmiştik ve bir yarım saat bize anlatmıştı. Yine aradan bir yıl geçti ve yine Muhammed Çorbacı'nın ağırlığındayız. Kendisinin yanına geldik. Muhammed bu sene arıcılığı bırakıyor. Ve arıcılığı bırakmak üzereyken son onun bu zamana kadar olan bilgilerinden faydalanmamız için geldim. Böyle bir video çekelim dedim. Murgul'dayız. Gördüğünüz üzere tabiat daha yeni uyanıyor. Ve Muhammed de arılarına teşvikleri veriyor herhalde. Muhammed kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldin. Muhammed ayrıca karagölbal.com üzerinden ballarını, kestane balını satıyor arkadaşlar. Hemen araya bir arkadaş reklamı giriyor. Bayağıdır bu kapatılmış. Bu sene Muhammed kıştan nasıl çıktın? Yüzde kaç başarı var? Kıştan nasıl çıktım? Şöyle 4 peteğim söndü kıştan çıkarken. Onlar da arıcı zaten sezona girerken sonbaharda biliyor 3 aşağı 5 yukarı yıl boyunca ne yaptım, kışın bahara nasıl çıkarım diye 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilir eğer büyük bir aksilik olmazsa, yani bir afet gibi bir şey olmazsa. Eğer iyi bir arıcı kışa nasıl kovanlarının girdiğini bilir, nereden çıkmayacağını da bilir. Bilir. Yani, sürpriz değildir. Sürpriz değildir kesinlikle. Yani benim için öyle. Evet, önceden ben de arıcılık yapmadan önce bunun sürpriz olduğunu düşünüyordum ama yok. Öyle bir dünya yok. İlaçlamasını, şurubunu, kekini, anasını, danasını, her şeyini bilen arıcı arısının ne olduğunu, nasıl çıkacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilir. Şimdi sonbaharda hiç arısının yanına gitmemiş arkadaşlar. Yani onun çıkmayacağı bellidir. O da sürpriz değil. Onu demek istiyorum. Sonbaharın arısının yanına hiç gitmemiş. Şuruplamamış, şerbetlememiş. Ondan sonra varovasına dikkat etmemiş. Arı kimdir, nedir hiç bakmamış. Sonra arım söndü diye. Şimdi buradan da böyle konuşup da sonra demesinler ki ya. Bir şey olmaz. Altay yoruma Muhammed'e cevap yapma hakkına sahipsiniz. Evet, maşallah. Bu daha önce açılmış. İlk beslemesi yapılmış herhalde. Evet, bir kere besleme yapıldı. Varova için. Amtiras verildi. Şerit verilmiş. Evet. Şimdi bir bakalım ki bu arı ne arısı. Ben böyle o kapakların içine yazarım. 2024 Murgul'da üretilmiş ana. Ben üretmişim. Erken döllendi diye de not almışım. Böyle bazı şeyleri, özel şeyleri not alırım. Oraya çakıyorsun. Sizin aklınıza bu arıyı açayım bakayım. Bismillah. 4 ramkayla kışa girmiş. Evet. Bu Mayıs ayında döllenmiş. Evet. Şimdi bilmiyorum görebiliyor musunuz? Görüyor. Burada polenler var. Göz balları var. Şunlar verdiğimiz ballar, şerbetler. Ben genelde Trakya tarafından aldığım çam balını şerbet olarak veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi kendine stok hazırlamış. Bunu şöyle bir bırakalım. Dursun. Şimdi bakalım bunlarda neler var. Yine Var mı orada bir günlük? polen. Polen var. İşte şurada kapalı bal var, bal stoğu. Bakın burada larva, kapalı yumurta, günlük yumurtalar mevcut. Yavaş yavaş açıyor. Yavaş yavaş, küçük bir petek zaten. Yavaş yavaş kendini geliştiriyor. Tabii ki
Bunu böyle dışarıya bırakmayalım, içeriye bırakalım çünkü bunda larvalar var. Larvalar üşütebilir erken ilkbaharda. Şimdi bir de şunu alalım. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum. Şöyle kovanın içini alayım. Kovanın içini göstereyim. Kovanın içi temiz olacak. Arı küçük olabilir. Hiç önemli değil. 1 ramka, 2 ramka, 3 ramka. Benim için kovanın içini temizleyen arı, temiz arı her zaman kendini bir şekilde iyileştirir. Bu da yumurtası. Gayet sağlıklı görünüyor. Yumurtalar. Ana arıya denk gelmedik ama belki geliriz. Evet. Yani şu anda ana arının yumurta atımı güzel değil mi? Güzel. Bakın şimdi yumurtayı ben size göstereceğim biraz daha. Şuraya yumurta atmış ilk etapta. Şu alana. Az daha uzaktan çekersin. Şu alana yumurta atmış. Sonra hilal gibi yumurtayı genişletmiş. Bir sonraki aşaması ne bunun biliyor musunuz? Şu yumurta şuraya kadar genişleyecek. Bir sonraki aşaması şöyle. Böyle olmasını istiyorum daha doğrusu. Eğer onu yaptıysa bu arı daha kendini kurtarır. Kendini kurtardıysa beni de kurtarır. Bu kata çıkar. Yok onun için bir şey diyemem şu anda. Daha çok erken. 4 şamka. Önünde bayağı bir sezon var çünkü küçük bir arı. Hayalperest olmaya gerek yok. Ama temizliği çok hoşuma gitti arının. Temizliği, düzeni güzel. Anayı görmedik ama muhtemelen ana en diptedir. Yani anaya da çok bakmadık ama Çok da aramadık, rahatsız etmeyelim arıyı diye. Çünkü günlük yumurtasını gördük, larvasını gördük, pupasını gördük. Her şeyini görünce ana arıyı bir daha... geçen yaşlı arı soruyordun. Sen yaşlı arı hangisidir diye. Şuradaki var ya. Bak şu yaşlı arı. Şu da yaşlı arı galiba. Evet. O da yaşlı arı. Arkadaki tüyler bittikçe bu parlaklık oldukça o zaman kıştan gelen arılar var şu anda. tabii ki kıştan gelen arılar şu anda halen daha var. Aha. Şurubunu da verdik. Havalar gerçi güzel gidiyor. Yani bayramda gelemem. Muhammed besleme de ilkbaharda nasıl olmalıdır? Arı beslemesi. Evet. Şurup Varsa elinizde bal. bal. Varsa elinizde bal. Yayla balı çok güzel olur. Donmuş bal güzel olur. Kristalize olmuş bal. Onu Yoksa eğer balınız, yani benim gibi arıya kıyamıyorsanız bal vermeyi, yani kendi balımı vermeyi kıyamıyorum çünkü bizim ballar biraz pahalı. Daha ucuz ballar var. Trakya balları. kilosu ne kadar? Kestane balı. Kestane. 2 lira. 2 lira. Yayla balım da değerli. Benim için değerli. Benim için sağdığım bütün ballar değerli ve bu kadar emek sarf ediyorsam karşılığını almalıyım diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir not düşmemişsin Muhammed. Bu arayla ilgili. 2023 Murgul yazıyor. Bu ana arı 2. yaşında. 2. yaşında. Bu ne zaman böldün yoksa 2023'ten beri böyle mi? 2023'ten bu Beri- yana böyle bölmedim. Bölmedin. Ben arıları şeyle bölmüyorum. Yani Mevcutta bölmüyor. yok. Kendi anasını çıkartıp Ana arıları çıkartıp
böleceğim kovanları hazırlıyorum. Yani sezona girerken, bal sezonuna girerken böleceğim arıları hazırlıyorum. Bu arılar böleceğim arılar, bu arılar bal arılarım diye bal arılarımdan bölme yapmıyorum. Sadece böleceğim arılardan bölmeler yapıyorum. Bakın mesela bunlar hep küçük arılar, küçük arılıklar. Bu neymiş? Bakalım bir. 2024 Murgul. 2024 yılında Murgul'da hani ilk başta açtığımız peteğin kardeşi bu. Nitekim hemen hemen aynı gibi görünüyor. Gelişimleri aynı. Gelişimleri hemen hemen aynı çünkü aynı besleme yapmışım. Aynı dönemde bu. Aynı dönemin ana arısı. Şimdi fazla konuşamıyorum. Ramazanlı bazen dilim takılıyor. Evet. Allah kabul etsin. Aslında burada mesela bütün gününü bu arıya ayırıyorsun. Ama bizim arıcılıkta bu arıya ayırdığın gün yevmiye olarak kabul edilmiyor. Maliyet olarak kabul edilmiyor. Değil mi? Yani bütün gününü şöyle yani hiçbir işte emeğinin karşılığını alamıyorsun diyorlar ya. He. Arıcılıkta bu çok fazla emek. Çok fazla emek. Bu emeğin karşılığı olarak geri dönüş yok. Ve en kötü yanı da şu bence. Bir müşteriye bal satıyorsun ya da polen satıyorsun. Hiçbir analiz yapmadan, hiçbir kimyasal ortama sokmadan, hiç bilmeden alıp balık kavanoza bakıp şöyle diyor ki bu arada bu balda var. Şeker var. Şeker. Yapma bal diyor. Öyle de var yani dediğin Bilir gibi. misin ağlar mısın onları? Tüketicinin de bilinçli olması ama lazım. şunlar da var. Mesela kanser hastası oluyor. Sedef hastası oluyor. Yani grip oluyor, çoluk çocuğu arıyor. Bal alıyor, yapıyor. Sonradan hiçbir çıkarın yok, hiçbir ilişkin yok. Arayıp çokça dua edenler de var. Yani onlar tabii ki bizi teşvik ediyor. Dualarla ayaktayım diyorsun. Gururlandırıyor, mutlu ediyor. Yoksa bu iş çekilecek iş değil diye düşünüyorum. Bu sene bırakıyorsun Muhammed arıcılığı. Evet, bırakıyorum. Arılıklara veda. Artık Muhammed salon arıcısı olur. Yoruldu. Artık sahadan çekiliyor. Masa başı ve salon arıcılığı olur. Evet. Şimdi bu arıya ne yapmışız? Bakalım bu arı kimmiş? Bir tanıyalım arıyı. 2024 geçen senenin oğlu. 2024 Murgul oğul memesiymiş. Oğul değilmiş. Oğul memesiymiş. Buraya da isim yazmışım. Maşallah. Şimdi Muhammed bu yukarıya mum dikmiş. Bu sence kenara lis istiyor anlamına gelmez mi? Yok, sezon daha çok erken geliyor. Mum için Karadeniz'de çok erken sezon daha. Mum, Genelde Nisan ayında. yani zaman demeyeyim ama tarih demeyeyim, tarihler değişebilir. Ama şurada eğer beyazlıklar görüyorsanız, şu sarı olanlar var ya, sarı Evet. olan yerler şuralar. Arada bir ışıltı, bir beyazlama görüyorsanız, ellerim de çok kirli ama arada bir ışıltı, beyazlama görürseniz o zaman arı mum istiyor demektir. Şu anda mum istiyor değil, kesinlikle mum istemiyor. Şu anda beslenme istiyor.
Peki Muhammed, arıcılar invert şurubun daha iyi olduğunu söylüyor. Bu konuda ne diyeceksin? Vallahi Ünver şurubun daha iyi olduğu konusunda bir araştırmam yok. Biz sahadaki işlemi biliriz. Yani hiç ikisini ayrı ayrı kullandığın zamanlardaki bir fark ya da bir tecrüben oldu mu? Invert şurup ya da hazırladın. Bildiğin, kendi yaptığın bence daha iyi. Kendinin yaptığı çok daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Ama yani konu hakkında Biraz şerbet sanki katı değil gibi geldi. benim şerbet Ya şerbet ha. yani katı değil. 1'e 2'ye 1. 2'ye 1. Bunlar tabii ki toplanacak. Hepsi temizlenecek. Etrafta bir şey bırakmayacağız nasıl olursa. Evet. Bu arım güçsüzdü diye düşünüyorum, hatırlıyorum. Yani Çok da güçsüz değil. Çok da güçlü değil. Şurubunu almış. Geçen sene bu üstte şişirili mumlarla ilgili birkaç yorum almıştık Muhammed. Evet. Ben o zaman da söylemiştim. Şimdi de sözümün arkasındayım. Ben bu mumları seviyorum. Mumları da toplamayı da düşünmüyorum. Çünkü arının doğalında bu mum var. Şu var yani doğalında. Doğalının dışına çıkmak istemiyorum. Aslında şuralara bal koyduğu zaman koparıp Tabii ki. yiyeceksin. Şimdi değil ki sezonda mesela şunlara bal koyduğu zaman bunları komple buradan alıyorum bazen. Kızım var 5 yaşında. Ona götürüyorum. En doğalından bal yemiş oluyor. İlaç. Yani. Evet. Muhammed soracağım. Bu kışın katlı kışlatma ile ilgili ne düşünüyorsun? Biz arıcılar olarak evet orada 2 katlı kovanlarım var gördüğüm kadarıyla. Bu arıları katlı kışlatma konusunda bizim buradaki arıcılar yapmıyor. Daha doğrusu kestanedeki o çoklu mevcut arıyı hemen bölüp 2 kova yapıyor. Katlı girmiyor. Ben bu sene katlı girdim. Katlı çıktım. Hemen hemen aynı mevcutta girdim. Aynı mevcutta çıktım. Şimdi bununla ilgili ne diyeceksin? Şimdi katlının müdahalesi biraz daha zor. Arıcıyı biraz daha uğraştırıyor. Daha zorlanıyor arıcı. Katta müdahale yapmak için arıya. Çürüklandırma, ana arı kontrolü, mum verme falan filan. Ama arı da güçlüyse, tek kata sığmıyorsa bunu da zorla tek kata düşürmenin bir anlamı yok bence. Yani öyle düşünüyorum ben. Bir de bizim burada tek katlı kışlama, 2 katlı kışlama konusunu bilmiyorum ama arı sıkışık olursa daha iyidir. Daha güzel oluyor düşüncesindeyim ben. Ama orada bir tartışma daha var. Bazı arıcılar sıkışık çalışmanın da çok buna muhalif olanlar var. Arı sıkışık çalışma yani arı çünkü kendi içinde kendi yerini ayarlayabiliyor. Şimdi, kendi düzenini kurabiliyor. Doğru. Sıkışık çalışmanın avantajını söyleyeyim ben size. Şimdi burada 10 rampa olduğu zaman, 10 tane çerçeve olduğu zaman değildir ki bu arı şu kadardır da bütün çerçeveleri yayılacak veya arı kaybolacak, arı çerçevelerin üzerinde gezecek değil. Arı zaten kendisi mevcudu kadar çerçeveye toplanır zaten. Burada mühim olan mesele ilkbaharda bahar geldiği zaman arı yumurtaya başladığı zaman
peteğin içine nem oluyor. Nem oluşuyor. Nem oluştuğu zaman çerçeveler yeşillenmeye başlıyor. Yani burada boş bırakılan, boşta kalan, üstünde arı gezmeyen çerçeveler yeşillenmeye başlar. Nemlenmeye başlar. Petekler ıslanmaya başlar. Petekler nemlenince de bu nemlenmemiş, hiçbir şey yok, hiçbir sıkıntısı yok bu peteğin. Nemlenince de çerçeveler siyahlaşıyor. Bakın bu mesela sıkışık bir arı. Burada güzel bir arı. İyicene sıkıştırmışım. Ben böyle çalışıyorum. Bunlar ballı ramkalardır büyük ihtimalle. Ballı ramkaları bunlara verip ballarını koloniye, yani içeriye çektirmeye çalışıyorum. Ben öyle düşünüyorum. Buradaki sıkışık çalışma arı dağılmasın diye değil, kesinlikle çerçevelerimiz zayi olmasın diye. Çerçeveler nemlenmesin diye yani. Bu zamanda bir tane arı bile çok değerli. Çünkü o arının kışın zaten mevcutlar az. Bakın şöyle de göstereyim ben size. Buraya not almışım, bal var diye. Sonbaharın petek kontrollerim de buraya bal var diye yazmışım, not almışım. Bu arı 2024 Murgul arısıymış. O geçen senenin. Geçen senenin. Koloni bayağı taze. Peki Muhammed, ilkbaharda Varroa mücadelesi ile ilgili ne diyeceksin? İlkbaharda Varroa mücadelesi. Şimdi şu anda bazı arıcılar şöyle söylüyor. Benim arım kıştan çıktı ve çıktıysa Varroa yoktur. Mücadele etmeme de gerek yoktur. Zaten arı yumurta açacak, mevcutu çoğaltacak ve bu mevcut çoğaldıkça Varroa'yı yenecektir diye düşünüyor. Sen bu konuda ne diyeceksin? Tabii ki herkesin kendi görüşü ama bir tane bir arkadaş vardı. Şey demişti bir söyleşide. Ben arıma Varroa mücadelesi yapmıyorum. Yapmamamın sebebi de şudur demişti. Kıştan bahara çıkan Varroa mücadelesi yapmayıp da kimyasallarla hiç uğraşmayıp da çıkan arılarım kendileri zaten doğal mücadeleyi yapmış demektir. Varroa'yı yenmiş de bahara çıkmış demektir diye düşünüyordu. Ama şöyle o kışın %70 arı kaybı oldu o arkadaşım. Şimdi Varroa mücadelesini şöyle bence arıcının doğal mücadeleyi her hafta yapması lazım bir kere. Doğal mücadeleden kastın? Doğal mücadeleden kastım şunun. Ben bu şerbetlikleri o yüzden aldım. Bunun altına mum örecek. Bakın şuralar bunun altına mum örecek. Erkek arı gözü yapacak. Erkek arı yumurtası atacak. Yumurtaları kapattığı zaman bunları buradan kesiyorum. Kesinlikle bunu yapmak lazım. Tavsiye ederim. Yani burada soracağım. Erkek arı yumurtasında okuduğum yere göre farklı bir Varroa'yı besleyici bir madde varmış. Erkek, o yüzden erkeği daha çok tercih ediyormuş. Onu bilmiyorum. O Yaşar senin işin, benim işim değil. Yani o öyle bir tabii fiziki mücadele dediğin erkek gözlerinin kesilmesiyle birlikte. Tabii o erkek gözlerinde kontrol amaçlı da kullanılabilir. Orada Varroa yoksa tabii arıda da Varroa yoktur. Kesinlikle öyle ama ben yani olsa da olmasa da kontrol etsem de etmesem de bir kere o gözleri kesinlikle imha ediyorum. Bir. İkincisi, hani dikkat ettiyseniz aralıkta şunu söyledim ben. Ya şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz diyordum ama bu erkek gözünün kesilmesini kesinlikle yapabilirsiniz değil. Yapın. Bütün arıcılar yapsın. İkincisi, yani biz Varroa kontrolünü pudra şekeriyle yapıyoruz ya, onu bir de erkek arı gözünün kesilip içinde Varroa yumurtaları, Varroa'nın kendisi var mı yok mu diye kontrol edebiliriz. Yani bir ay sonra bir Varroa kontrolü daha yapabiliriz. Ondan sonra pudra şekeriyle kesinlikle arınız bahara çıktığı zaman, o da yapıldı. Bahara çıktığı zaman pudra şekeriyle doğal mücadele yapabilirsiniz.
defne yaprağı, kekik yaprağı gibi ısırgan Isı, kekik yağı da şeymiş. Kekik yağını geçen sene geçen yıl yaptım. Kekik yağı, defne yağı bir aracı arkadaş söyledi. Doğaldır. Doğalından aldık, yaptık. Randıman da aldım. İyiydi, fena değildi. Bunlar doğalını varovada temizlemede doğalını kesinlikle yapmak lazım. Bu doğal mücadelede şey zamanı hasat bal sezonunda yapmak Her Ee, zaman yapmak. her zaman yapmak Her ama zaman. bal sezonunda müdahale edebilmek için doğalını yapmak Çok daha iyi. çok daha önemli. Bu arıya bakalım kimmiş. Bu arıyı konuşalım. Ben şimdi gazete örtüyorum. Niye böyle çuvalın Nemini. üstüne gazete koyuyorsun derlerse arkadaşlar, ben gazeteyi nemi alsın diye, rutubeti alsın diye istiyorum. Bu arada 2023 yılında Murgul'da üretilmiş bir anaymış. Ana araymış. Anaların. Bu şimdi bu sene fırlayıp gidecek. Oo. Bu arılardan şu anda randıman bekliyorum. İyi şeyler bekliyorum. Bu arıya maşallah diye güzeller. Vallahi maşallah. Yine de orta yere doğru. Evet, bugün ben senden yaşlı arıyı öğrenmiş oldum. Şimdi bir daha gidip bakacağım. Bu kendini tazelemiş mesela. Evet, ama bu arının düzeni güzel değil. Arı güzel, mevcudu güzel ama düzeni güzel değil. Kıştan çıktığı için olabilir mi? Olabilir. Oradaki küçük 4 ramkalı bir kovan vardı. Düzeni ve temizliğini çok beğendiğimi söylemiştim. Bu arının düzenini ve temizliğini beğenmedim. Çünkü arı şu alanda kümelenmiş ve bu taraftan ileriye doğru geliyor. Bu taraf burayı bırakmış, şurayı bırakmış. Yani bir değişik düzen kurmuş kendine. Temizliğini, titizliğini hiç beğenmedim bu arının. Bir de bir şeylere çabalamış bu arı sanırım. Artık kendini tanıtıyor. Muhammed çok yaşlı bir arı yok senin. Şu anda yeni arısını halletmiş. Evet arkadaşlar, şu anda Muhammed bakıyor. Burada benim ara not olarak, yani varroa mücadelesi önemlidir. Muhammed de bu konuda bayağı bir tecrübe sahibi. Hı hı. Muhammed, bu kıştaki arıyı dökmüş herhalde ya. Yok, Ya, yok. dökmemiş mi? Ama kışta o zaman senin arı çok yorulmamıştı. Bu bölge kışın şöyle kışın bu bölgede çok soğuk oluyor. Orman bölgesinde. Çok soğuk olunca da zaten bu kış güzel bir kış yaptı. Çok güzel kar yağdı. Arıların üstünde yaklaşık 1 metreye yakın kar vardı. Hı. O yüzden arılar pek çalışamadı. Çalışamayan arı çalışmayınca tabii yıpranmıyor, yorulmuyor. O zaman da bahara daha güçlü ve sağlıklı çıkıyor. Bizim için de önemli olan o zaten. Eskiler derdi ki, hatta bunu hocalar da söylüyor şimdi, bir arının iyi olabilmesi için 45 gün kış uykusuna yatması lazım. Oradaki yerdeki arılara dikkat et, sakınmasın. Kış uykusuna yatması lazım diyorduk, 45 gün. Bu yıl o oldu. Yaklaşık 45 gün 45 günden fazla yattılar. yattı.
Bu poşetle besleme işi Poşetle besleme işinin en kötü yanı arıyı yoruyor. arıyı şu şekilde sıkıntıya sokmaz. Arıcıyı da yoruyor tabii ki bu. Teker teker poşetleri alıyorsun, temizliyorsun. Ama iyi yanları da var. İyi yanı şöyle, arıcı için yağma olasılığı çok az. Poşetin içinde şuruplar kokmadığı için, bal kokmadığı için yağma olasılığı az. Bir kavga başladı. Evet arkadaşlar, son olarak Muhammed'e ilkbahar bakımında temel olarak bir aracının ne yapması gerektiği ile ilgili bir özet yapmasını isteyip Şimdi evet arkadaşlar, tema temadan almıştım. Tema anası alındı. Doğal yoldan peteğin içinden ana arı alınarak bu peteğe kendisi hiç müdahale etmeden ana arısını kendisini çıkarmasını şansı vermiştim. O zamanlar 2022 yılında yaklaşık 13-14 ramka petek kendi anasını yaptı. Bakalım dedim kendi analarını nasıl yapıyor. Bu peteği de şu yüzden açıyorum. Yaşar'la beraber şuralarda bir yerlerde, arabanın yanında bir yerdeyken bu peteği ilkbaharın gelmiş beraber açmıştık. Hatta bu peteğin sarı arı olduğunu, döllenmede bazı sıkıntılar yaşadığına denk gelmiştik. Hatta orada serzenişte bulunmuştum arıcı arkadaşlardan, kaçak arı getirmeyin diye. Kaçak arıya kesinlikle müsaade etmeyin diye. Bu arım nasıl oldu beraber göreceğiz. O zamanki videosunu bilmiyorum, Yaşar koyabilir mi? Ha, var, geçen sene videosu. O videoyu bilmiyorum, bulabilir mi, şey yapabilir mi? Şimdi açıyoruz. Bu arıyı bilerek filan açmadım. Öyle denk geldi bu arıya. Yaşar yaklaş. Sarı arı var mı içinde bakıyoruz hep beraber. Bakın yine hala sarı arılar mevcut içinde. Şu arı mesela sarı. Sarılar mevcut ama genel olarak geçen seneki bahardaki gibi değil. Geçen sene baharda %70'i, koloninin %70'i sarıydı. Şimdi çok az bir sarılar kalmış. Çünkü o da şu mesela sarı arı. Şimdi o dönemde döllenmede demek ki ana arısına kefilim. Ana arısı ana arının attığı yumurta Kafkas arısı yumurtası, ama dölleme erkek arılar, yani döllemeyi yapan erkek arıların sarı olanları demek ki Irkı bozmuş oldu. Çok dolandırdım da. Peki bundan verim alabildin mi Muhammed? Verim alabildim mi? Geçen yıl bu arıyı videoyu kapattıktan sonra Yaşar'a dedim ki Yaşar, bu arıyı sana satayım dedim. Bu arıyı sana vereyim dedim. O da dedi ki ne yapacağım dedi, sarı arıyı dedi. İstemem dedi. Neyse dedim, olsun o zaman, dursun elimde. Bu arıyı bıraktım. Bu arıdan geçen sene bu bölgede kumar balığı oluyor. Kumarda zaten kendi peteğin parasını çıkardım. 6-7 kilo kadar bal aldım. Kestanede, yani yaklaşık olarak diyorum, 12-13 kilogram bal aldım. Bu arı Ardahan'a gitti. Ardahan'da da bak, bu rakamları net olarak demiyorum ama 1-2 kilo kadar da bal yaptı. Ardahan'da. Yani ortalamada 2 kilo, 3 kilo kadar da bal yaptı bu arı. Şimdi diyeceksiniz ki ya hani sarı arı bal yapmıyordu, bilmem neydi falan filan. Buradaki arıcılar kızacak, bağıracak ama ne bileyim dedim işte. Durum bu.
Evet. Şimdi babayı da çekseydim. Şimdi Muhammed bir de bu ilkbaharı bir özetler misin bize? Kovandan da örnek vererek. İlkbaharı özetleyelim. Çıktık ilkbahardan. Bir kere varava Varama mücadelesi yaptık. yapın kesinlikle. Ve teşvik şurubu Verdiniz. verdik. Anaları kontrol ettiniz. Ettiniz. Kovan temizliği çok önemli. Kovan temizliği, nemli, rutubetli olup olmadığı. Evet. Ramkaların düzeni, arının düzeni, yumurta alanı çok önemli. Aynen yumurta alanına bakmanız lazım. Bir de güçlü kolonilerden bunun gibi. Güçlü kolonilerden güçsüz kolonilere bu dönemde yani güvendiğiniz ana arılara bir şans daha verdiğiniz kolonilere birazcık takviye yapabilirsiniz. Ama çok değil. Tabii ki güçlüyü şey yapmadan. Güçlüyü güçsüze düşürmeden. Çok az poşetle şerbet vermenin de böyle sıkıntıları var işte. Arıya sarılmış. Diğer arılar yardımcı olsun. Evet, şu kısımdan da sana bilgi verelim. 2 tane Muhammed arıyı kışlatmış katlı olarak. Şimdi bakalım. 4 tane 5 tane. Burada 2 tane vardı, onu gördüm. 4 tane arıyı deneme maksadıyla. Bir de güçlüydü o zamanlar. Bilmiyorum. Böyle kuşladık. Beraber bakacağız. Çok da hatırlamıyorum açıkçası bu arının nasıl bir arı olduğunu. Körümüzü yakalım. Ha, bu arı kimmiş? Bir tanıyalım abi. Oh, bu ne kadar yazdı. 2023 Murgul'da bir şeyler olmuş arıya. 2024 Murgul'da analıktan kovana geldi. Analıktan. Ha. Geçen yıl bu arı küçük bir arıymış. 3-4 ramkalı bir arıymış. 2024 yılında kovana almışım. 10'lu kovana almışım bu arıyı. Oradan da nereye gitmiş bilmiyorum. Şu anda bunun anası Bunun anası yeni. yeni. Evet, yani şimdi burada Muhammed şunu demek istiyorum. Biz erken ilkbaharda yetişemiyoruz arıya. Bence bu bölgede arının katlı olarak girmesi, katlı olarak çıkması bal hasadı açısından uygun değil mi? Üstünü beyazlatmış mı? Üstünü beyazlatmış mı? Yani beyazlatma işi bu zamanda pek hayal gibi gözüküyor ama sanki de beyazlatmış gibi. Ha. Güçlü arı her zaman güçlü arıdır. Şimdi Muhammed burada ilkbahar rozeti yap dedim ama sana burada bir soru daha soracağım. Bu güçlü arı bütün hastalıklara karşı Tabii ki. 40 tane güçsüz arınız olacağına 4 tane güçlü arınız olsun. 4 tane güçlü arı olsun. Hatta 50 tane güçsüz arı olacağına Şu anda bu 4 herhalde tane güçlü arı. 3 kovana 4 kovana bedel neredeyse. Evet. Şimdi Muhsin Hoca anlatmıştı. Arı ne kadar güçlü olursa bal tüketimi, kendi içindeki bal tüketimi de o kadar az olur. Kendine güvenirse bal tüketmez. Güçsüz arılar daha çok bal tüketir, daha çok şurup tüketir, daha stresli olur. Hem bal yapmaz hem de beslemeniz daha zor olur, daha çok maliyet harcamış olursunuz.
Tabii ki gönül ister ki bütün arılar güçlü olsun, bütün arıların güçlü olsun diye, ama öyle de olmuyor açıkçası. Şimdi el demirimi almak istiyordum ama bulamadım. Şöyle bir tane çerçeve çıkartıp göstereceğim. Oo, Şöyle üstte yumurtası da var. komple göz balı. Göz balımın altta şeyi var, poleni var. Üstü komple göz balı arının. Maşallahı var bu arının. Ama altı çek. Yaşar. Bakın şu çerçeveleri bırakmış. Alt kat da full değil bu arının. 1, 2, 3 çerçeveyi bırakmış. Kışın böyle kışladığım için daha ilerisini görmüyorum. Belki de onları da bırakmıştır. Üste taşınmıştır. Şu anda bir şey diyemem bu arı için. Yaşar, sen ne soracaksan sor. Muhammedciğim, bütün bilgiler için teşekkür ediyoruz. Güçlü arı bütün hastalıklara kendisi mücadele eder zaten. Güçlü kaldığı sürece. O yüzden güçlü arının bakımı da azdır, maliyeti de azdır, masrafı da azdır. Arıcıyı da heveslendirir. Ama bütün arılar da güçlü çıkmıyor tabii. Muhammedciğim, teşekkür ediyorum. İyi sezonlar diliyorum sana. Ben teşekkür ederim. Burada videoyu kapatıyoruz. Herkese iyi sezonlar diliyoruz.